Hena yakın arkadaşının gece yalnız başına eve gitmesinin tehlikeli olabileceğini düşündüğü için onu evinin önüne kadar arabayla getirmişti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde evin sadece birkaç metre ilerisinde arabanın içerisindeyken başlarına öyle bir olay geldi ki bu olay toplum üzerinde büyük bir etki bıraktı. Hena 13 Şubat 1996'da Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Cape Town'da doğdu ve ailesiyle birlikte orada yaşıyordu. Annesi ve babası iyi eğitimli insanlardı ve maddi olarak gayet rahat bir hayat yaşıyorlardı. Ailesi Hena'nın her zaman çok sessiz ve asla sorun çıkarmayan biri olduğundan bahsetmişti. Arkadaşlarının ifadelerine göre Hena kendi doğum günlerinde hediye istemiyordu ve çevresinde yoksulluk içinde yaşayan bu kadar çok insan varken kendisine para harcanmasının adil olmadığını savunuyordu. Hediyelere harcanacak parayı herkesten topluyordu ve o paralarla çeşitli oyuncaklar alıp ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıyordu. Hena etrafına sürekli neşe saçardı ve başkalarına yardım etmek için çabalayan birisiydi. Anne ve babası birer hukuk mezunuydu ve kızlarının da aynı yoldan bir kariyer yapması için oldukça istekliydiler. Ancak Hena bambaşka bir yol seçti ve felsefe okumaya karar verdi. Her ne kadar Fransa'da okumak istese de yaşadıkları bölgeye yakın bir üniversiteye gitti. Üniversitede tanıştığı Cheslin'le kısa sürede sıkı arkadaş oldular ve sonrasında sık sık birlikte zaman geçirmeye başladılar. İki sıkı arkadaş 27 Mayıs'ta üniversitedeki ikinci yıllarını bitirmişlerdi ve bunu kutlamak için dışarıya çıkmışlardı. Kutlamaya o kadar dalmışlardı ki zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlardı. Hena saatin çok geç olduğunu fark ettiğinde geceyi sonlandırmaya karar verdi ve arkadaşını eve bırakmak için yola çıktılar. Cheslin'in yaşadığı evin önündeki otoparka vardıklarında arabanın içinde oturup biraz daha sohbet ediyorlardı ve etrafta olup bitenlerden habersizlerdi. 4 adam yoldan geçerken arabanın içinde oturanları gördüler ve hiçbir şey olmamış gibi ilerleyerek aralarında konuşmaya başladılar. Sonrasında arka sokaktan dolandılar ve aynı yere gelip arabanın etrafını sardılar. Hena ve Cheslin ne olduğunu anlayamadan açık olan ön camlardan kendilerine doğru uzatılan kesici aletleri gördüler. Ardından suçlulardan biri kadınların çantalarını ve değerli eşyalarını toplayarak oradan uzaklaşmaya karar verdi. Diğer 3 kişi ise hemen arabaya bindiler ve Hena ve Cheslin'le birlikte birkaç kilometre ilerlediler. Ardından Cheslin'i bagaja kilitlediler ve Hena'yı aralarına alarak yola devam ettiler. Sabaha karşı yol üzerinde bir benzin istasyonuna girdiklerinde ise o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslardan biri Cheslin'in kredi kartıyla ATM'den para çekmek istemişti. Ancak Cheslin ona bilerek yanlış şifre vermişti ve şahıs bu yüzden para çekememişti. Sonrasında bu duruma çok sinirlenmişti. Hena ise çok korktuğu için şahıslarla işbirliği içindeydi ve tek bir kelime bile söylemeden sadece önüne bakıyordu. Şahıslarsa arabayla sadece evlerine gideceklerini ve sonrasında onları serbest bırakacaklarını söylemişlerdi. Ancak bu doğru değildi. Sabah saat 5:30 sıralarında kafayı bulmak için kendilerine bir şeyler almak istiyorlardı ve satıcının yaşadığı ıssız bir kasabaya gittiler. Cheslin'e yanlış parola verdiği için çok kızgındılar ve ona bir ceza vermek istediler. Arabadan indiler ve Cheslin'i bagajdan çıkararak çalılıkların arkasına doğru sürüklediler. Şahıslardan biri Hena ile arabadaydı. Sonrasında o da katıldı ve Cheslin'i çok ağır bir şekilde darp ettiler. Ağır darbeler alan Cheslin bilincini yitirmiş bir şekilde yerde yatıyordu. Şahıslarsa onu olduğu yerde bırakıp sabah saat 6 sıralarında Hena ile birlikte olay yerinden ayrıldılar. Şahıslar Cheslin'in hayatını kaybettiğini düşünüyorlardı. Ancak Cheslin hala nefes alıyordu ve hayatta kalmıştı. Hena ise hala suçluların elindeydi. Hena Cheslin'in çığlıklarından sonra onlara hayatını bağışlamaları için yalvarmaya başlamıştı. Ardından şahıslar Hena'yı tenha bir yere götürdüler ve verdikleri ifadeye göre ona 1,5 saat boyunca cinsel saldırıda bulundular. Sonrasında ise Hena'yı arabanın bagajına koydular ve yaklaşık 19 kilometre boyunca yola devam ettiler. Issız bir bağ bulduktan sonra Hena'yı bagajdan çıkarmaya çalıştılar. Ancak direndi ve bagajdan çıkmak istemedi. Ardından şahıslardan biri elindeki aleti Hena'nın boynuna doğru savurdu ve çok ağır bir şekilde yaralandı. Şahıslardan bir diğeri ise bir kaya parçasını kaldırdı ve acımasızca Hena'nın yüzüne doğru bıraktı. Hena orada hayatını kaybetti. Sonrasında Hena'yı bağın uzak bir tarafına atıp arabayla olay yerinden uzaklaştılar.
Bu sırada bir çift evlerinin hemen dışından birinin yardım için bağırmasıyla uyanmıştı. Neler olduğunu görmek için koştuklarında yolun ortasında sendeleyen, kendini Cheslin Marsh olarak tanıtan, hırpalanmış ve yara bere içindeki genci gördüler. Cheslin başından geçen her şeyi anlattıktan sonra polislere haber verdiler. Şahıslarsa Hannah'yı bıraktıkları civarda araçla dolanırken ıssız bir sokakta tek başına yürürken gördükleri bir kadını soymak için durdular. Kısa bir süre sonra başka bir kadını daha kaçırıp kredi kartını ve cep telefonunu aldılar. Ardından adamlardan biri benzin istasyonu bulduktan sonra içeri girdi ve çaldığı kredi kartını kullanarak ATM'den 3000 rand yani $160 civarında para çekti. Sonrasında Hannah'yı bıraktıkları yerin yakınlarında kaçırdıkları kadını serbest bıraktılar. Cheslin'den olayların ayrıntılarını dinleyen yetkililer arazide yerde yatan bir kadın olduğuna dair ihbar aldılar. Cheslin ciddi bir şekilde yaralanmış olmasına rağmen Hannah'yı teşhis eden o olmuştu. Polisler güvenlik kameralarını ayrıntılı olarak inceledi ve aracın plakasıyla faillerin yüzleri belirlendi. Şahıslardan biri ayrılıp evine dönmüştü ve diğer iki şahıs da arabayı satmaya gidiyordu. Çetenin topluma yönelik tehlikeli olabileceği göz önüne alındığında şahısları yakalamak için SWAT türünde bir ekip gönderildi. Polisler olayların yaşandığı yerde bulunan mavi aracı tespit ettiler ve aracı yakın takibe aldılar. Sonrasında kovalamaca başladı ve şahıslar bir süre yakalanmadan kaçmayı başarsa bile yanlışlıkla bir çıkmaz sokağa saptılar. Daha fazla gidemeyeceklerini anladıklarında arabadan çıktılar ve yaya olarak kaçmaya devam ettiler. Ancak daha fazla kaçamadılar ve polis iki şahsı da kıskıvrak yakaladı. Diğer şahıslar da kendi evlerindeyken kıskıvrak yakalandı. Şahısların dördünün de bir kitabı doldurabilecek kadar sabıka kayıtları vardı. Ayrıca ülkedeki en acımasız suç örgütü olan kötü şöhretli Numbers çetesinin üyesi oldukları öğrenildi. Olayın toplum tarafından yankılanması nedeniyle yargılama hızlandırılmıştı. Sanıkların mahkeme salonu önünde sürekli şakalaşmaları ve gülmelerinden de anlaşılacağı gibi yargılama ve işledikleri suçlar onlar için hiçbir şey ifade etmiyordu. İfadelerine göre cinsel saldırı ve insanların hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylar için yola çıkmamışlardı. Sadece keyif verici bir şeyler içmek için para arıyorlardı. İfadelerine göre Hannah ile Cheslin'i arabanın içinde gördükten sonra onları soymak ve daha sonra satmak için aracı çalmak istemişlerdi ve o an saliselik bir karar vermişlerdi. Arabanın onlara ait olduğunu anladıktan sonra planlarını değiştirmişlerdi ve o anın hararetiyle Hannah ve Cheslin'i katlettiklerini söylediler. Ancak zaten her şeyi daha önceden planladıkları için Hannah'nın hayatına son vermeden önce onu uygun gördükleri şekilde kullanma fırsatını değerlendirmişlerdi. Evde kendisini bekleyen bir kız arkadaşı ve çocukları olan bir suçlu Hannah'ya cinsel saldırıda bulunduğunu kabul etti. Duruşmanın sonunda 4 sanık da suçlu bulundu. Sanıklardan 3'ü 25 yıl sonra şartlı tahliye olasılığıyla birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Olaylar yaşanmadan eşyaları alıp o gece oradan ayrılan diğer suçluya ise 15 yıl hapis cezası verildi. Kalabalık kararın ardından mahkeme salonundan götürülürken sanıklara söylenmeye başlamıştı ve sanıklardan biri bu şekilde bir karşılık vermişti. Saldırı sonucu sol kulağındaki işitme duyusunu kaybeden Cheslin, üniversiteden onur derecesiyle mezun oldu. Şimdilerde bir baba olan Cheslin yaşadığı travma dolu geceyi anlatmak için çok çabaladı. Hannah'nın ailesi ise bu olayı asla atlatamadı. Kızının vefatından bir yıl sonra Hannah'nın 56 yaşındaki annesi Anna bir sabah erkenden kalkıp her zamanki gibi okyanusta yüzmeye gitti. Ancak bu sefer suya girdiğinde yüzmeye devam etmişti ve geri dönmemişti. Cansız bedeni öğleden sonra bulundu ve boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Hannah ile birlikte tüm ailesini kaybettiğini duyuran William Cornelius ise kansere yenik düştü ve hayatını kaybetti. Hannah'nın otizmli olan erkek kardeşi ise özel ihtiyaçlarının 24 saat boyunca karşılandığı bir tesiste yaşıyor. Do not sleep, my starling, sleep, my doe, she is right.